Herkese merhaba, YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda iltica başvurunuz belli bir süreden fazla uzun sürüyorsa süreci nasıl hızlandırabilirsiniz? Bunun yollarını konuşacağız. Ama videoma başlamadan eğer daha önce tanışmadıysak, ben Okan Şengün, Amerika'da 10 yıldır göçmenlik avukatlığı yapıyorum ve sizden gelen sorulara YouTube videolarımda ya da Instagram hesabımda cevap vermeye çalışıyorum ve sizlere iltica prosedürünü anlatıyorum. Şimdi iltica başvurusu yapınca kural olarak 6 ay içerisinde sonuçlanması lazım aslında. Ancak iltica ofislerindeki yoğunluktan ve pandemiden dolayı iltica başvuruları maalesef çok uzun sürebiliyor. Bunun değişik sebepleri var. Örneğin ABD'de eskiden sadece 8 iltica ofisi vardı. Bu sayı daha yeni arttı ve 12'ye çıktı. Hem yeterli sayıda iltica ofisi yok gördüğünüz gibi hem de yeterli sayıda iltica memuru yok. Halbuki Amerika'ya çok fazla sayıda iltica başvurusu yapılıyor her gün. O yüzden de yapılan yeni başvuru, yani her yeni başvuru görüşmeye alınamıyor ve beklemeye giriyor maalesef. İltica başvurunuzu başlattıktan sonra hatırlarsanız parmak izini veriyorsunuz demiştik ve son aşama olarak da sizi bir görüşmeye çağırıyorlar. Bu işte sizin iltica görüşmeniz. İşte bu görüşmenin vaktinin gelmesi bazı dosyalarda çok uzun zaman alabiliyor. Şöyle örnek vereyim mesela, iltica ofisleri yeni yapılan başvuruların sadece %30, %40'lık bir kısmını görüşmeye alabiliyor. Örneğin San Francisco İltica Ofisi gibi. Diğer başvurular beklemeye giriyor. Şu anda pandeminin getirmiş olduğu sınırlamalar da mevcut. O yüzden daha da yavaşladı tabii ki bu süreç. Şimdi size iltica başvurunuzu hızlandırabilmenin birkaç yolunu anlatacağım. İltica görüşmesi talep etmenin iki ana yöntemi var arkadaşlar. Birincisi hızlandırma talebi, yani request to expedite dediğimiz. Burada siz iltica ofisine diyorsunuz ki benim bazı özel durumlarım var ve bu yüzden başvurumu hızlandırabilir misiniz? Ve bunun için belli sebepler gerekiyor arkadaşlar. Örneğin diyelim ki bir sağlık durumunuz var ve ameliyat olmanız lazım. Ya da önemli bir sağlık durumundan dolayı yoğun bir tedaviye başlamanız gerekiyor. İşte bu hastalık kanser ya da başka herhangi ağır bir durum olabilir. Böyle önemli bir gerekçe sunularak iltica ofisinden görüşme talep edilebilir. Elbette bu başvurularda talebi destekleyen durumun kanıtlanması gerekiyor. İltica ofisine sizin sağlık durumunuzu ve durumunuzun aciliyetini ispatlayan, gösteren belgeleri sunmak gerekiyor. Yalnız şunu da belirtmeliyim ki sağlık sebebiyle sunulan her talep onaylanacak diye bir durum tabii ki söz konusu değil. İltica ofisinin inisiyatifine kalmış bir durum. Bu hızlandırma talebi için verilebilecek ikinci örnek ise şu şekilde: eğer evlisiniz, eşiniz veya çocuğunuz Türkiye'deyse veya Azerbaycan'daysa, videolarımızı bu arada Azerbaycan'da izleyenler var, onlara da buradan selam gönderiyorum. Merhaba Azerbaycan. İltica ofisine şunu diyebilirsiniz: ben iltica görüşmesine girmek istiyorum. İltica görüşmesine girmem lazım ki ilticam bitsin ve ailemi buraya getirebileyim. Çünkü ailem orada tehlikede. Bu durumda ailenizin de Türkiye'de neden tehlikede olduğunu iltica ofisine açıklamamız gerekiyor. Evet, bunlar gibi zorlayıcı durumlar varsa bu tarz örnekleri başvurunuzu hızlandırmak için kullanabilirsiniz. Bu arada bu tarz videoların daha sık gelmesini istiyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hızlandırma talebinden farklı olarak görüşme talep etmenin bir başka yolu da Short Notice List, yani kısa zamanlı tebligat listesine girmektir arkadaşlar. Şimdi kural olarak iltica ofisleri size 21 gün öncesinde görüşme tarihinizi bildirmekle yükümlüdür. Diyelim ki 22 Eylül tarihinde görüşme olacaksa en geç 1 Eylül tarihine kadar size bunu bildirmekle yükümlü iltica ofisi kural olarak. Şimdi Short Notice List'e girmek şu şekilde oluyor. Öncelikle sizin başvurunuzu destekleyen yazılı ifadenizin, yazılı ifadenizi destekleyen kanıtlarınızın, dosyanız için gerekli bütün belgelerinizin
ve ülke koşullarını gösteren dokümanların iltica ofisine sunulmuş olması gerekiyor. Sonra iltica ofisine hem avukatınız hem de siz bir dilekçe yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki bana 21 gün öncesinden haber vermenize gerek yok. Ben bu kısa süreli tebligat listesine girmeyi kabul ediyorum. Eğer ilticaya başvuran başka birisi kendi görüşmesine gidemezse, iptal ederse beni hemen arayıp çağırabilirsiniz. Ben gelmeye hazırım diyorsunuz. Çünkü insanlar farklı sebeplerden dolayı iltica görüşmelerine hazır olamayabiliyorlar, gidemeyebiliyorlar. Bunu da önceden tabii ki iltica ofisine bildiriyorlar. Bu durumda bir görüşme boşluğu oluşuyor. İşte o boşluğu doldurmak için böyle bir liste mevcut. Görüşme boşluğu oluşunca iltica ofisi işte bu listeye bakıyor. Listenin en başından aramaya başlıyor. Mesela sizi arıyor. Diyor ki 3 gün sonrasına bir iptal var. Boşluk açıldı. Gelebilir misiniz? Eğer hem dokümanlarınız hem de siz hazırsanız görüşme tarihini kabul edip görüşmeye gidiyorsunuz. İşte arkadaşlar buna kısa süreli tebligat listesine girmek deniyor. Yalnız bu listede de bekleme süresi var. Hemen gerçekleşen bir durum değil maalesef. Özetlemek gerekirse iltica dosyalarını iki türlü hızlandırma yöntemi mevcut. Birincisi hızlandırma talebi. Acil zorlayıcı bir durum varsa, aileniz Türkiye'de tehlikedeyse iltica ofisine bunları kanıtlayıp hızlandırma talep edebilirsiniz. İkinci yöntemde kısa süreli tebligat listesine girmek. Buna girdiğinizde de başka birileri kendi görüşmelerini iptal ettiği zaman sizi arıyor iltica ofisi. Diyor ki mesela bugün salı günü, 2 gün sonra yani perşembe günü bir boşluk var. Gelebilir misiniz? Size de uygunsa gidiyorsunuz ve o görüşme boşluğunu dolduruyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şu aklınızda olsun. Görüşmeye girmek demek sizin dosyanızın bittiği anlamına gelmiyor. Görüşmede kararlar açıklanmıyor biliyorsunuz. Görüşmeden sonra kararlar size yazılı olarak tebliğ ediliyor. Kararın çıkması uzun sürebiliyor. Bu durum iltica ofisinden iltica ofisine değişiklik gösteriyor. San Francisco'daki iltica ofisi Amerika'da en hızlı kararı veren iltica ofisi. San Francisco'da çoğunlukla 1-2 ay içerisinde karar çıkarken, bakın çoğunlukla diyorum yine, %100 demiyorum, diğer iltica ofislerinde kararın açıklanması çok daha uzun sürebiliyor. Evet arkadaşlar, iltica dosyalarını hızlandırma yolları işte bu şekilde. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın ki benzer videolar çekelim. Başka sorularınız varsa eğer lütfen bu videonun altına yorumlar kısmına yazın. Çünkü sorularınızı aynen bu şekilde ayrı videolarda açıklamaya çalışıyorum. Ayrıca ben Instagram'dan da kısa videolar yayınlıyorum sorularınıza cevap verme amaçlı. Instagram'dan da takipte kalırsanız çok sevinirim. Her zamanki gibi bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.